Yeni bir videodan herkese tekrardan selamun aleyküm. Bugünkü videomuzda da yine gündemdeki gelişmeleri sizlere aktarmaya devam edeceğim. Tekrardan büyüklerimin ellerinden, küçüklerimin gözlerinden öptüğümü belirterekten dün kıymetli dostlar İsrail Dışişleri Bakanlığı Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ı hedef almıştı. Bugün de Dışişleri Bakanlığımız İsrail'e bir yanıt verdi. İsterseniz ilk olarak İsrail Dışişleri Bakanı Türkiye'ye ilişkin, Cumhurbaşkanımıza ilişkin neler söylemişti ona bir gideceğim. Malumunuz işte bayram telaşesi, herkesin misafiri, geleni gideni çok olduğundan dolayı belki gündemi kaçırmışsınızdır. Mevzu kısaca sizlere özetleyeceğim. İlk olarak İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Sa'ar dün dedi ki diktatör Erdoğan antisemitik yüzünü ortaya çıkardı. Erdoğan şu günlerde açıkça görüldüğü gibi hem bölge için hem de kendi halkı için tehlikeli. Umarım NATO üyesi ülkeler bunu anlar, bir an önce fark etmeleri dileğiyle diye güya işte kendince de NATO üyesi ülkelere Türkiye ile aranıza mesafe koyun diye uzaktan bir göz kırpmıştı. Devamında ise Türk Dışişleri Bakanlığı'ndan tabii ki yanıt gecikmemişti. Denilmekteydi ki Netanyahu hükümetinin Dışişleri Bakanı tarafından yapılan küstahça açıklamayı reddediyoruz. Söz konusu düzeysiz ve mesnetsiz iddialar Netanyahu ve ortaklarının işledikleri suçların üzerine örtme çabasının bir parçasıdır diye daha böyle metin devam etmekteydi. Özellikle de Suriye'de demek ki öyle gelişmeler yaşanıyor ki şimdi birazdan geleceğiz o konulara ama mevzular yani bambaşka bir şekilde ilerliyor ki Türkiye açısından olumlu bir şekilde. İsrail bir şey kulağına geldiğinden ötürü sürekli bizim üzerimize geliyor. Şimdi sadece Türkiye'ye yönelik mesnetsiz iddialarda bulunmuyorlar. Bugün mesela elimize ulaşan son haberlerle birlikte hani geçtiğimiz günlerde demiştim ya İsrailli Kanal 12'ye göre Netanyahu Türkiye'nin Suriye'de artan etkisi konusuyla bir toplantı yapacak İsrail'de diye. Kıymetli dostlar bir hafta içerisinde ikinci toplantı kapıdaymış. Önümüzdeki günlerde de yine İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Türkiye gündemiyle bir toplantı yapacağı belirtilmekte. Bilineceği üzere Palmira bölgesinde bir Türk üssü konuşulmaktaydı ve hatta bu sebepten ötürü İsrail savaş uçakları sürekli Palmira bölgesinde atışlar gerçekleştirmişti. İşte Türk üssü olursa eğer burası kullanılmaz hale getirelim, işlevsiz hale getirelim. Çünkü niye? Eğer ki olur da Türkler buraya gelirse bizim hareket alanımız daralır. Öyle kafamıza göre işte sanki Ringo'nun ahırıymış gibi Suriye'ye giremeyiz. Bunun farkında olduklarından dolayı son çırpınışlarını yapıyorlardı Suriye sahasında. Şimdi Suriye'nin içerisinde de farklı tabii gelişmeler yaşanıyor. Özellikle de geçtiğimiz günlerde Ahmet Şara yönetimi yeni kabinesini duyurdu. Yeni kabineye uzaktan baktığımızda yani Kürtler var. Zaten çoğunluğu Arap. Dürzülerden de yine onları temsil eden bakan var. Ama ne gariptir ki Suriye'de çok büyük bir nüfus yoğunluğuna sahip olan Türkleri temsil eden bir tane bile bakan bulunmamaktaydı yeni kabinede. Tabii yaşanan bu gelişmeler farklı yorumlandı. İşte bilerek Ahmet Şara yönetimi böyle bir strateji izliyor. Eğer ki böyle bir strateji izlemese Ahmet Şara'ya diyecekler ki bak ülkeyi Türklere emanet ettin. Ülkenin anahtarı Türklerin elinde. Yönetim Türklerden oluşuyor. Ondan dolayı abi ben sana müdahale ederim. Mesela İsrail, mesela Arap devletleri bir cephe alır yani Ahmet Şara yönetimine diye. Böyle tartışmalar sürmekteydi ama yani ben bu tartışmalara birazcık haklılık payı versem de ya en azından Türkleri temsilen bir tane bakan yani bakanlar toplantısında, kabine toplantısında orada olabilirdi. Yani önemli olan ben gidip de savunma bakanı Türk kökenli olsun demiyorum. Yani fark etmişseniz o masada bir yerimiz olsaydı keşke o Türkmenleri temsilen. Ticaret Bakanı olurdu, ne bileyim Ekonomi Bakanı olurdu. Yani böyle sivil bakanlıklarda dahi bir tane şöyle Türk geçmişine sahip bir kişi olsaydı en azından bölgedeki Türklerin sesini Bakanlar Kurulu toplantısında dile getirirdi. Benim dikkat etmek istediğim kısım burası. Dediğim gibi arka planda yine planlar işliyor. Bunu da farkındayım ama temsiliyet nezdinde bence Türklerin de söz alması çok önemliydi. Şimdi biz Türkiye olarak şunu düşünüyoruz diyebilirsiniz. Ya Kaan sen neden bahsediyorsun kardeşim? Zaten Ahmet Şara'ya bir telefon ettik miydi hemen Ankara'da soluk alır. Orası öyle. Ona ben de bir şey demiyorum ama Suriye'deki Türkmenler bu durumdan rahatsız. Ben onlardan gelen eleştirileri sizlere aktarıyorum. Kendileri üzülmüşler. Ben de onların şikayetini buradan duyurmak istedim. Çünkü kendime de bir görebiliyorum açıkçası. Hemen devamında bugünkü ikinci konu başlığımızda kıymetli dostlar. Türkiye'de bayram yaşanırken Güney Kıbrıs Rum yönetiminde aslında tam da bir yaz hali mevcut. Bunun sebebi ise bugün sabah saatlerinde
Güney Kıbrıs Rum kesiminin girmiş olduğu bazı haberler. Oradaki medya ajanslarının. Ne diyor Güney Kıbrıs Rum yönetimi? Aselsan diyor Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde öyle bir elektronik harp, öyle bir elektronik istihbarat sistemi açtı ki bölgede bunlar sözde kendi Rum muhafızları var ya Güney Kıbrıs Rum yönetiminin. İşte o Rum muhafızlar etkisiz hale geliyor. Türkler bizi elektronik harp sistemleriyle kör ediyor demekteydi Rumlar bugün. Detaylar bir karşımıza gelsin. Sözde Güney Kıbrıs Rum kesiminin basınından Simerini gazetesine göre Türkiye Beşparmak dağlarındaki 888 rakımlı tepeye gelişmiş bir elektronik harp ve radar sistemi konuşlandırmış. Bu sistemin adı Vural'mış. Vural bizim Vural yani bildiğimiz Aselsan tarafından geliştirilen elektronik istihbarat sistemimizde. Ayrıca Rumlara göre kıymetli dostlar bu sistem 500 kilometrelik menzile sahip sabit TRS-22XX radarı ile entegre çalışarak Kıbrıs Ulusal Muhafızlarının elektronik sistemlerini etkisiz hale getirme ve iletişimlerini kesintiye uğratmak kapasitesine sahipmiş. Vural sisteminin özellikle üstün elektronik harp yeteneklerinden Rum basını bahsetmekteydi ve bölgedeki Güney Kıbrıs Rum yönetimi askerlerinin büyük bir zorlukla karşı karşıya kaldığını bu şekilde belirtmişlerdi. Kıymetli dostlar, özellikle Rumların bu şekilde Türk üslerini, Kıbrıs'ta bulunan Türk üslerini rahat bir şekilde paylaşabilmesi, yani sormak istiyorum, sizce normal mi? Siz diyebilir misiniz askeri tesisler bu kadar net bir şekilde içinde hangi sistem var, radar nerede konuşuluyor, yani koordinat belirtiliyor. Yani bu normal mi sizce? Google haritaların bir ikiyüzlülüğü var ne yazık ki. Yani mesela ben geçtiğimiz dönemlerde Yunanistan'ın içerisindeki askeri tesislere bakardım. Oralar blurlu gözükmüyor. Tam net gözükmüyor. Hangi bina nerede, hangi sistem nasıl gözüküyor falan filan. Ama yani Google haritalarda bugün ben Keşan'da bile Bayraktar TB3 nerede gezmiş, nasıl havalanmış bunlar gözükebiliyor. Yani eğer ki duyurulmamış bir insan hava aracı falan varsa uydu görüntülerinden görebiliyorsunuz bunu. Ki sadece mevzu Google haritalar değil, başka özel uydu şirketleri de var. Yani Türkiye'nin bu konuda en azından masaya şöyle yumruğunu vurup ne yapıyorsun sen demesi lazım. Yani benim bu durum hoşuma gitmedi. Bu kadar net bir şekilde bizim askeri tesislerimizin yani göz önünde olması, koordinat belli ya. Düşünsenize Aselsan'ın bu Vural elektronik harp sisteminin nerede durduğunu nokta nokta biliyorlar. Bu bence ters bir olay ve hoşuma gitmiyor. Bilmiyorum, yine yorumlarda görüşlerinizi belirtebilirsiniz. Güney Kıbrıs Rum yönetimli medya da haberin devamında şey diyor işte Rum askerlerinin özellikle de teknolojik anlamda yetersizliği Türklerin o üstün elektronik harp yetenekleriyle karşılaştığında çaresiz kalıyor diye de bir cümle kurmuşlardı. Yani şunu diyeyim son olarak, Vural falan hiçbir şey elektronik istihbarat falan filan, yani onları bir geçin. Vural ne? Daha bizim şöyle taş gibi koralımız var. Koral yok bölgede. Daha bunlar Vural'a falan böyle yapıyor. Vural basit bir teknoloji kıymetli dostlar bizim için, yani Koral'la kıyasladığımızda ne bileyim veyahut da Antidot'la kıyasladığımızda. Yani Vural ne yapıyor biliyor musunuz? Bölgedeki askerlerin telsizini dinliyor. Evet büyük bir mevzu ama bizim için küçük. Çünkü niye? Elektronik harplerde biz artık bambaşka boyuta geçtik. Antidot ne yapıyor? Ben size sürekli anlatıyorum değil mi? Çünkü Antidot'a ben açıkçası aşık oldum Aselsan'ın o sistemine. Yani Antidot şu kadarcık bir pot. Bayraktar'a takıyorsunuz. Bayraktar TB2 düşman radarlarında yokmuş gibi gösteriyor veyahut da sahte bayraktarlar oluşturuyor, sahte akıncılar oluşturuyor. Düşman hava savunma füzesini attığında bir bakıyor, ulan bu ne? Bu akıncı değil, bu başka bir şey. Veyahut da direkt boşa sıkıyor. Yani düşünebiliyor musunuz? Biz artık bu seviyelerdeyiz. Bundan dolayı daha Rumlar hiçbir şeyle tanışmadı. Hani diyorlar ya daha bir şey görmedin abisi sen. Tam da o mevzu. Ayağınızı denk alın. Eğer kaşınırsanız bir gece koralları da yerleştiririz. Bu sefer işin seyri bayağı bir değişir diyorum ve hemen devamında malumunuz şu son günlerde gündemimizde F-35'ler, katsalar bolca konuşulmakta. İşte özellikle Dışişleri Bakanımızın ziyareti sonrasında teknik görüşmelerin tekrardan başlaması gerektiğine dair bazı açıklamalar vardı. İki taraftan da hem ABD hem ülkemiz tarafından. Kıymetli dostlar son olarak ABD Temsilciler Meclisi'nin Dış İlişkiler Komitesi'nin üst düzey demokrat üyelerinden olan George Mix bugün yapmış olduğu açıklamasında işte Türkiye'nin F-35 savaş uçağı programına yeniden katılma olasılığının iptal edilmesi gerektiğini, işte Yunanistan'dan dolayı Türkiye'ye F-35'lerin satılmaması gerektiğini falan savundu. Açıklamaların detayı bir karşımıza gelsin. New York'ta düzenlenen Yunan diasporası etkinliğinde konuşan ABD Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi'nin üst düzey demokrat üyelerinden olan George Mix, F-35'ler Türkiye'ye gitmeyecek, Yunanistan'ın stratejik ilerlemesini sürdürmesini sağlayacağız ifadelerini kullandı.
Mix açıklamasında ABD ile Yunanistan arasındaki özgürlük, eşitlik ve demokrasi gibi ortak değerlere vurgu yaptı ve bu değerlerin iki ülkeyi bir arada tuttuğunu belirtti. Biliyorum içinizden dediniz, oh ne güzel, biz zaten istemiyoruz F-35 falan filan, bu da bahanesi olur falan. Ne yazık ki yani düşüncelerinize biraz zıt bir durum mevcut şu an. George Mix demokrat. Yani ABD'deki demokrat temsilcilerden. Demokratlar kim? Demokratlar Trump'ın bizzat hani savaş ilan etmiş olduğu, yani açıkçası yani ağzına geleni söylemiş olduğu bir topluluk. Yani Trump demokratları pek dikkate almaz. Durum böyle gerçekleşince de ne oluyor? Trump eğer ki derse yok efendim ben Türklere F-35 programına alıyorum, Türklere F-35'te satıyorum derse, bu işte bilmem ABD Temsilciler Meclisi'nin dış ilişkilerinde ne kadar yetkili kişi olursa olsun yani Trump'ın sözüne söz söyleyemiyor. Trump'la Cumhurbaşkanımız Erdoğan arasındaki ilişki sonrasında F-35'ler Türkiye'ye gelecek mi? Programa tekrardan gireceğiz mi? Bunun gibi sorular net bir şekilde cevaplanmış olacak. İşte sözde neymiş? Özgürlük, demokrasi, cart curt, yine Yunanları böyle kandırmışlar, fark etmişsiniz zaten açıklamayı böyle kandırıyorlar. Yunanlar ellerinden geleni yapıyor ama Trump'ın kafasındaki plan belli. Eğer ki diyor ben Türklere bir şeyler vermezsem, Türklerin istediğini yapmazsam, Türkleri kapmak için, kendi safına çekmek için dünya ülkeleri sıraya girdi. Avrupa Birliği bugün demiyor mu? Türkiye ile işbirliği yapacağız. Rusya demiyor mu? Çin demiyor mu? Düşünsenize, dünyada böyle başka bir ülke var mı? Ne olacak? ABD Türkiye'yi bu yarışta kimseye kaptırmamak için bazı şeylerden taviz vermek zorunda kalacak. Şu son günlerde bir başka konuşulan mevzu ABD-İran ilişkileri. Bilineceği üzere Trump İran'a uyarıda bulunuyor. Neyin uyarısı? Eğer ki nükleer silah üretiminde veya nükleer üretimde benimle masaya oturmazsan, Amerika ile anlaşmalar imzalamazsan seni açık açık hedef alacağım, İran'ı vuracağım diye sürekli tehditler savuruyor Trump. Tahran yönetimi de en azından görünürde şu an bir geri vitese takma durumu mevcut değil gibi. Yani eğer ki Trump bize bir saldırı gerçekleştirirse İngiliz üslerinden tutun ABD üslerini her yeri vururuz diye esip gürlüyorlar. Yani bildiğimiz İran. Orasını geçtim ama dikkat edilmesi gereken bir husus vardı. Kıymetli dostlar, dün İranlı bir askeri yetkili dedi ki İran'a bölgedeki herhangi bir üstten veya İran füzelerinin menzili içerisinden saldırılması durumunda İngiliz veya Amerikan güçlerini hedef almak arasında hiçbir ayrım yapılmayacak. Zamanı geldiğinde Amerikalı, İngiliz veya Türk askeri olmanızın bir önemi olmayacak. Üstünüz Amerikalılar tarafından kullanılıyorsa hedef alınacaksınız diye saçma sapan bir açıklama yapmıştı. Yani bu mevzuya da Türkiye'yi dahil ettiler ya. ABD, İngiltere güya bunların baş düşmanı, adamın derde bak. Türk askeri olsanız da kurtulamayacaksınız. Orada şey yapıyor işte. Eğer ki İncirlik'ten Amerika bana bir şeyler yaparsa, bana bir saldırı operasyon gerçekleştirirse seni de hedef alırım Türkiye diye sözle bizim gözümüzü korkutmaya çalışıyorlar. İran böyle bir devlet. Ya her şeyi geçtim. Hepsi esip gürleme. Boş yani. Safi rüzgar. Orasını geçtim ama yahu mevzuya Türkiye'yi dahil edeceğinize, yani Amerika'nın sadece İncirlik'te mi üssü var dünya genelinde, ABD toprakları dışında? Gidin mesela Türkiye'nin söz konusu olmadığı ne bileyim Arap devletlerinde bulunan ABD üslerini hedef alsanıza. Onlara dair bir açıklama yapıyorlar mı? Yapmıyorlar. Ana gündemlerinde yine Türkiye'de dahil ediyorlar. Yani kıymetli dostlar, bunların derdi bambaşka. İran-ABD ilişkileri malumunuz gariptir biraz. Boş boş tehditler savrulur. Yani bir gece yattığınızda dersiniz ki herhalde sabah uyandığımızda 3. Dünya Savaşı çıkacak. Bir bakarsınız sabah İran yalandan boş üsleri bombalamış. Daha sonrasında ABD'de bir sessizlik, İran'da bir sessizlik. Mevzu kapanıp gitmiş. Olayların özeti genelde böyle oluyor. Bakalım bu nükleer tartışma da aynı bu şekilde mi son bulacak diyorum ve bugünkü videomuzun sonuna gelmiş oluyoruz. Eğer kanalımıza ilk defa gelmekteyseniz kanalımıza abone olarak bizlere destek olabilirsiniz. Videomuzu da gerçekten beğenmişseniz aşağıda bulunan beğen butonuna basarsanız bizleri oldukça mutlu edersiniz. O zaman ne diyelim? Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hayırlı bayramlar. Her şey istediğiniz gibi olsun. Sağlıcakla.